Tanrı'nın eczanesinden herkese sağlıklı günler. Bu bölümde Maria Trebe'nin kitabından yoğurt otundan ve guatr başta olmak üzere tüm faydalarından bahsedeceğiz. Ayrıca guatr için diğer faydalı bitkilerden de bahsedeceğiz. Maria Trebe'nin Tanrı'nın eczanesinden sağlık kitabından yani yoğurt otu ile başlıyoruz. Yoğurt otu, galyum. Diğer adları, yapışkan otu, kaz otu. Birkaç türü vardır. Yapışkan otu, Galium aparine denen cinsi, tarlalarda, çayır ve çitlerde bulunur. Boyu, 60-160 santime kadar uzar. Daire dizilişi şeklinde yaprakları ve yeşilli, beyazlı çiçekleri vardır. Sapı küçük kancalı dikenlerle doludur. Dolayısıyla her tarafa tutunarak yükseğe tırmanabilir. Yoğurt otuna, Galium verum, yüksek yerlerde daha çok rastlanır. Dimdik durur. 30-60 santime kadar uzar, altın sarısı çiçekler açar. Bunlar, sanki bala benzeyen kuvvetli bir koku saçarlar ve Temmuz ayında toplanırlar. Kaz otu, çoban süzgeci, Galium mollugo diye adlandırılan üçüncü cinsi, bilhassa çiçek açma zamanı yana yatar gibi bir durumda durur. Bala benzeyen tatlı kokusu, sarı-beyaz çiçekleri vardır. Çalılıklarda ve yol kenarlarında bulunur. Tekrar vurgulamalıyım. En çok şifa verici özellik taze bitkilerde bulunur. Kaz otu veya çoban süzgeci diye adlandırılan cinsi, kışın bile karsız yerlerde, kuru otların arasında bulunabilir. Bu faydalı bitkinin üç cinsinin hepsinin de şifa kabiliyeti aynı derecede kuvvetlidir. Yoğurt otu çayı, böbrek, dalak, pankreas, karaciğeri toksik atıklardan temizler. Lenf bezi hastalıklarını çekenler bu çayı her gün içmelidir. Kansızlık, ödem ve böğürlerdeki sancılara faydalıdır. Bu çay haricen kullanıldığında birçok deri hastalıklarına, yara, kara nokta ve kan çıbanına derhal şifa verir. Ilık yıkamalar ile yüzü gerginleştirir. Taze sıkılan suyu hasta deriye sürülüp kurumaya bırakılırsa çok iyi netice alınır. Halk arasında bu bitki sara, isteri, sinir rahatsızlığı, kore hastalığı, idrar tutukluğu, kum, taş şikayetlerinde de kullanılır. Her gün arka arkaya, devamlı olarak gargarası yapılırsa guatr ağrılarına iyi gelir. Bir hanım bana, sadece guatrının değil, beraberinde tiroid bezinin işleyişinin de bu devamlı gargara ile düzeldiğini söyledi. Viyana'da yaşayan arkadaşlarımla her yıl bir Kneipp kaplıcasında buluşuruz. 1979 yılında bir araya geldiğimizde, kadının boğazında kocaman bir guatr gördüm. Operasyondan korkuyormuş, ona yoğurt otu tavsiye ettim. Çayı mümkün olduğu kadar sıcak kullanarak, birçok defa gargara yapması gerekiyordu. Bir yıl sonra gene karşılaştık. Ancak, guatr ortada görünmüyordu. Memnun ve mutlu, kocasının ona devamlı taze yoğurt otu topladığını ve zamanla guatrının küçüldüğünü ve sonunda yok olduğunu anlattı. Son zamanlarda sık sık karşılaşılan ses telleri hastalığı, sık sık gargara ve ağız çalkalamaları ile kısa zamanda kaybolur. Anlaşılan bu hastalığa bir virüs neden oluyor. İsviçreli rahip Quensley'e göre, tıbbın yardım edemediği hallere, böbrek hastalıkları ve iltihaplarına büyük fayda sağlar. Hele yoğurt otu, aynı miktar altınbaşak ve sarı ballıbaba ile karıştırılırsa şifa, 14 gün gibi kısa bir zamanda elde edilir. Çay aç karnına, kahvaltıdan yarım saat önce, yarım fincan olarak içilir. Kalan yarısı sonradan yudum yudum içilir. Ancak ağır hastalık hallerinde çay, 4 fincan olarak ve gün boyu yudum yudum içilir. Eskiden yoğurt otu, rahim şikayetleri olan kadınlar tarafından çok aranırdı. Hatta doğum yaklaştığı zaman hamilelerin yatağına konur ve doğuma kolaylık getireceğine inanılırdı. Anlatılanlara göre, daha sonraları Hazreti Meryem ile ilişkilendirilmiş, onun da yatağına yoğurt otu koyduğu söylenir. Başka bir efsaneye göre Hazreti Meryem, Hazreti İsa'nın beşiğine yoğurt otundan yumuşak bir yastık yapmış. Bu otu eşekler yemediği için, seçtiği söylenir. Bunda doğruluk payı var. İnekler tarafından çok sevilerek yenilen bu ot, domuz ve eşekler tarafından katiyen yenmez. Rahip Quensley yazılarında, 45 yaşlarında, böbrek rahatsızlığı gitgide kötüleşen bir yakınından bahseder. Öyle ki, sonunda böbreğinin biri alınır. Ancak, kısa bir zaman sonra ikinci böbrek de iltihaplanır. Doğru dürüst çalışamaz hale gelir. Bu ağır halden adamcağız, yoğurt otu, altınbaşak ve sarı ballıbaba karışımından yapılan çayı hazırlayarak çıkmış.
Günde 4 fincanı gün boyu yudum yudum içer. Her bir yudumu içtiğinde o anlık ağrısı azalırmış. Bu küre devam etmiş ve kurtulmuş. Bu karışık çay her türlü böbrek hastalığına çok iyi gelir. Tanınmış botanikçi Richard Willeford Tıbbi Bitkilerle Sağlık adlı kitabında, yoğurt otu çayını içerek ve ağızda çalkalama yaparak dil kanserinin yenilebileceğini yazıyor ve aynı şekilde, suyu sıkılıp tereyağıyla karıştırılır ve sürülürse, her çeşit kanserli şiş ve şişkinliklere, kanser benzeri deri hastalığına büyük faydalar sağlayacağını söylüyor. Doktor Heinrich Neuthaler ise, Şifalı Bitki Kitabı adlı eserinde yoğurt otu için şöyle der. Beyaz çiçekler açan, yoğurt otunun kaz otu veya çoban süzgeci diye adlandırılan cinsi, bugün hala Avusturya'nın bazı bölgelerinde kansere karşı kullanılmaktadır. Gelin de halka kullanmayın deyin. Sevgili okuyucular, bu konuda kendi kararınızı vermeniz için size yoğurt otu ile ilgili birkaç tecrübemi anlatayım. 10 yıl kadar önce dil kanserine yakalanmış bir dişçiden söz ettiler. Ameliyattan sonra çok zayıflamıştı ve ışın tedavisi için Viyana'ya gitmesi gerekiyordu. Ona yoğurt otu ile gargara yapmasını tavsiye ettim. Bir hafta sonra doktora gittiğinde ışın tedavisine devam etmeye gerek görmediklerini, durumun iyi olduğunu söylemişler. Kısa zamanda sağlığına kavuştu. Yukarı Avusturya'dan bir başka kadın, damağının üstündeki düğümü ve gene o korkunç ağız ağrılarını yoğurt otu çalkalaması ile 4 gün içinde geçirmiş. Bu örnekler arttıkça, halka bunları kullanmayın, demek çok anlamsızlaşıyor. Ama şüphesiz şifayı getiren sadece şifalı bitkiler değiller, Tanrı'nın izni bu şifaya yardım ediyor. Bunu unutmayalım. Her şey, ama her şey, onun sonsuz rahmetinden geliyor. Kullanım. Çay. 1/4 litre kaynar suyla bir dolu tatlı kaşığı haşlanır ve kısa süre demlenir. Taze suyu. Taze otu yıkayıp, ıslakken sıkacaktan geçirerek suyunu alın. Krem. Yeterli miktarda taze suyu, oda sıcaklığında, tereyağı ile karıştırarak kreme benzeyen bir kıvamda hazırlanıp buzdolabına konur. Not: Örnekleri kısa tuttum. Siz kitabın sayfalarını paylaştığım yerlerde, videoyu durdurup tamamını okuyabilirsiniz. Şimdi de guatr için Maria Trebe'nin tıpkı yoğurt otu gibi çayı ile, gargara yapın dediği sarıca otunu tanıyalım. Pıtrak dikeni, sarıca otu olarak da bilinir ve bilimsel adı Vantium strumarim olan bir bitkidir. Halk arasında dikenli yapısı nedeniyle pıtrak olarak anılır ve geleneksel bitkisel tıpta çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Tiroid sağlığı açısından da bazı yararlı etkiler sunduğu düşünülmektedir. Pıtrak dikeninin, sarıca otunun, tiroid sağlığına faydaları. Tiroid hormonlarının dengelenmesi. Geleneksel tıpta pıtrak dikeninin, hipotiroidi, tiroid hormonlarının düşük olması, durumlarında tiroid fonksiyonlarını desteklediği öne sürülür. Bunun nedeni, bitkinin bazı bileşiklerinin tiroid hormon üretimini artırabileceği inancıdır. Hipotirodiye bağlı yorgunluk, halsizlik gibi belirtileri hafifletmek amacıyla kullanılmıştır. Antijinflamatuar etkiler. Pıtrak dikeninin antijinflamatuar özellikleri, tiroid bezinde iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Özellikle tiroidit, tiroid bezinin iltihaplanması gibi durumlarda bu özelliği fayda sağlayabilir. Detoks ve temizleyici özellikler. Bitkinin vücutta detoks etkisi yaratabileceği ve toksinlerin atılmasına yardımcı olabileceği söylenir. Bu, tiroid fonksiyonlarını olumsuz etkileyen çevresel toksinlerin temizlenmesine destek olabilir ve tiroid sağlığını genel anlamda koruyabilir. Lenfatik sistem destekçisi. Pıtrak dikeninin, lenfatik sistemi temizleyici etkilerinin olduğu belirtilir. Lenfatik sistem, vücuttaki sıvıların düzenlenmesinde ve bağışıklık fonksiyonlarında rol oynar. Tiroid ve lenfatik sistem arasında dolaylı bir bağlantı olduğu düşünülerek, lenf akışını iyileştirmesi tiroid fonksiyonlarını olumlu etkileyebilir. Dikkat edilmesi gerekenler. Pıtrak dikeni güçlü etkilere sahip olabilir ve bazı durumlarda toksik özellikler gösterebilir. Bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır. Tiroid hastalıkları karmaşık ve ciddi sağlık sorunları olduğundan, pıtrak dikeni gibi bitkisel tedaviler kullanmadan önce mutlaka bir doktora veya fitoterapi uzmanına danışılmalıdır. Bitkinin fazla tüketimi veya yanlış kullanımı karaciğer ve böbrek sorunlarına neden olabilir. Sonuç olarak, pıtrak dikeni, sarıca otu, geleneksel olarak tiroid sağlığını desteklemek amacıyla kullanılmasına rağmen, bu bitkinin etkinliği üzerine daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç vardır.
Bitkisel tedavilere başlamadan önce, mutlaka bir uzman gözetiminde hareket etmek önemlidir. Pıtrak dikeni, sarıca otu olarak da bilinir ve bilimsel adı Vantium strumarim olan bir bitkidir. Halk arasında dikenli yapısı nedeniyle pıtrak olarak anılır ve geleneksel bitkisel tıpta çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Tiroid sağlığı açısından da bazı yararlı etkiler sunduğu düşünülmektedir. Pıtrak dikeninin, sarıca otunun, tiroid sağlığına faydaları. Tiroid hormonlarının dengelenmesi. Geleneksel tıpta pıtrak dikeninin, hipotiroidi, tiroid hormonlarının düşük olması, durumlarında tiroid fonksiyonlarını desteklediği öne sürülür. Bunun nedeni, bitkinin bazı bileşiklerinin tiroid hormon üretimini artırabileceği inancıdır. Hipotirodiye bağlı yorgunluk, halsizlik gibi belirtileri hafifletmek amacıyla kullanılmıştır. Antijinflamatuar etkiler. Pıtrak dikeninin antijinflamatuar özellikleri, tiroid bezinde iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Özellikle tiroidit, tiroid bezinin iltihaplanması gibi durumlarda bu özelliği fayda sağlayabilir. Detoks ve temizleyici özellikler. Bitkinin vücutta detoks etkisi yaratabileceği ve toksinlerin atılmasına yardımcı olabileceği söylenir. Bu, tiroid fonksiyonlarını olumsuz etkileyen çevresel toksinlerin temizlenmesine destek olabilir ve tiroid sağlığını genel anlamda koruyabilir. Lenfatik sistem destekçisi. Pıtrak dikeninin, lenfatik sistemi temizleyici etkilerinin olduğu belirtilir. Lenfatik sistem, vücuttaki sıvıların düzenlenmesinde ve bağışıklık fonksiyonlarında rol oynar. Tiroid ve lenfatik sistem arasında dolaylı bir bağlantı olduğu düşünülerek, lenf akışını iyileştirmesi tiroid fonksiyonlarını olumlu etkileyebilir. Dikkat edilmesi gerekenler. Pıtrak dikeni güçlü etkilere sahip olabilir ve bazı durumlarda toksik özellikler gösterebilir. Bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır. Tiroid hastalıkları karmaşık ve ciddi sağlık sorunları olduğundan, pıtrak dikeni gibi bitkisel tedaviler kullanmadan önce mutlaka bir doktora veya fitoterapi uzmanına danışılmalıdır. Bitkinin fazla tüketimi veya yanlış kullanımı karaciğer ve böbrek sorunlarına neden olabilir. Sonuç olarak, pıtrak dikeni, sarıca otu, geleneksel olarak tiroid sağlığını desteklemek amacıyla kullanılmasına rağmen, bu bitkinin etkinliği üzerine daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç vardır. Bitkisel tedavilere başlamadan önce, mutlaka bir uzman gözetiminde hareket etmek önemlidir. Ve son olarak kurt ayağı otunun guatr için etkilerini anlatalım. Daha önce tanıttığımız kurtayağı otunun guatr üzerindeki faydaları. Geleneksel olarak kurtayağı otunun tiroid hormonlarının dengelenmesine yardımcı olduğu düşünülmektedir. Tiroid bezi fonksiyonları bozulduğunda, hipotiroidi veya hipertiroidi, bu bitkinin destekleyici olabileceği kabul edilir. Guatr'ın hormon dengesizlikleriyle ilişkili olduğu durumlarda, bitkinin tiroid fonksiyonlarını destekleyici olabileceği belirtilmiştir. Antijinflamatuar etkiler. Kurtayağı otunun antijinflamatuar, iltihap giderici etkileri, tiroid bezindeki iltihapları azaltmaya yardımcı olabilir. Tiroidit gibi tiroid bezinin iltihaplandığı durumlarda, bu etkisinden faydalanılabilir. Guatr büyümesini hafifletme. Guatr, tiroid bezinin büyümesiyle karakterize edilir. Kurtayağı otu geleneksel olarak tiroid bezinin fazla büyümesini ve şişmesini engellemek için kullanılmıştır. Tiroiddeki şişkinliği azaltıcı etkileri olduğuna inanılmaktadır. Lenf dolaşımını destekleme. Bitkinin lenfatik sistemi uyarıcı ve destekleyici özellikleri vardır. Tiroid bezinin düzgün çalışması ve toksinlerin atılması için lenfatik sistemin sağlıklı çalışması önemlidir. Lenf dolaşımını iyileştirici etkileri sayesinde tiroid fonksiyonlarını dolaylı olarak destekleyebilir. Metabolizmayı destekleme. Kurtayağı otunun metabolizmayı hızlandırıcı ve metabolik dengesizlikleri düzenleyici etkileri olduğuna inanılmaktadır. Tiroid hormonları metabolizmayı düzenlediğinden, bu bitkinin metabolik dengeyi destekleyici etkisi, guatr hastalarında tiroid fonksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olabilir. Dikkat edilmesi gerekenler. Kurtayağı otu bazı durumlarda toksik olabilir ve yanlış kullanımı yan etkilere neden olabilir. Özellikle yüksek dozlarda kullanımı karaciğer ve böbreklerde olumsuz etkilere yol açabilir. Bitkinin tozu özellikle solunduğunda zararlı olabilir ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır. Hamileler,
Emziren anneler ve kronik hastalığı olan kişiler kurtayağı otu kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmalıdır. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.